Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda aşılama ile fidan üretiminin yapılabilmesi için gerekli olan aşı kaleminin nasıl alınacağından, ne zaman alınması gerektiğinden ve alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden, muhafazasının nasıl yapılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Cemre'nin ilk düştüğü haftadayız. Şubat ayının 20'sindeyiz. Bu videoyu çekebilmek için bahçemize geldik. Biraz çamura battık arkadaşlar. Şimdi videomuzun diğer kısımlarına geçelim. Aşı kaleminin alma zamanından size kısaca bahsedelim. Aşı kalemini almadan önce en önemli faktörlerden bir tanesi aşı kaleminin alınması gerektiği zaman faktörüdür arkadaşlar. Aşı kalemini zamanında almazsanız yapmış olduğunuz aşılarda tutmama gibi problemler oluşur. Bu da demek oluyor ki sizin emeğinizin yanında maddi anlamda yapmış olduğunuz masraflar da boşa gitmiş olur. Gerek meyve ağaçlarında gerekse üzüm asmalarında aşı kalemi bitkinin durgun olduğu dönemde alınması gerekiyor. Yani bu durgun olduğu dönem dediğimiz güz döneminden yılbaşına kadar ki olan dönem değil, yılbaşından baharın başında ağaçlara suyun yürüyeceği zamana kadarki dönemden bahsediyoruz. O iki dönemi karıştırmayın. Aşı kalemlerimizi yani çeliklerimizi su yürümeden önce alacağız. Bu da bölgelere göre, iklimin yapısına ve özelliğine göre değişiyor. Aşı kalemi genel itibariyle Ocak ayı çıktıktan sonra alınması gerekiyor. Bunun bazı sebepleri var. Birincisi soğuktan kaynaklı bitkinin tamamen uykuya yatmış olması. Yani o dönemde gözükecek olan soğuklardan kaynaklı bitki tamamen uykuya yatmış oluyor o dönemde. Daha sonrasında da bitkinin soğuğa veya dona karşı kendini muhafaza etme kabiliyetinin gelişmesinden kaynaklı. ılıman iklime sahip olan bölgelerde Ocak sonundan Şubat ortalarına kadarki dönemde aşı kalemini alabilirsiniz. Donun olduğu yüksek kesimlerde veya iç kesimlerde aşı kalemini iklimin gidişatına göre Şubat'ın 20'sinde Mart ayının ilk haftasının sonuna kadarki süreçte rahatlıkla alabilirsiniz. Eğer kalem almayı düşündüğünüz zamanda don olayının olduğunun farkına varırsanız, don olayı gerçekleşmişse, kalemler dondan etkilenmişse, kalemin donun zararını, olumsuz etkilerini düzeltebilmesi adına kalemleri 10-15 gün bekledikten sonra, yani havalar iklim biraz sakinledikten sonra, don olayları geçtikten sonra alabilirsiniz. Asma ve meyve ağaçlarında kalem ve çeliğin alımından bahsedeceğiz. Gerek asmalarda gerekse meyve ağaçlarında aşı kalemi alırken en önemli kural sağlıklı bahçeden ve ağaçlardan aşı kaleminin alınması. Şimdi asmada aşı kalemi alınacağı zaman hangi kalemleri tercih etmemiz gerekiyor? Ondan bahsedelim kısaca. Aşı kalemini 1 yıllık asma omcalarından alacağız. Göz gelişimi iyi olan kalemler tercih edeceğiz arkadaşlar. Alınan çeliklerin kalınlığı çok ince olmayacak. Yani yarım santimle 1,2 santim aralığındaki kalınlığa sahip olan çeliklerden biz kalemi tercih edeceğiz. Çelikleri alırken de asmamızdan pişkinleşmiş çubuklardan bu aşı kalemine almamız gerekiyor. Bunun dışında yumuşak uç kısımlarını aşı kalemlerini muhafaza edeceğimiz dönemde temizleyeceğiz. Şimdi onları ilerleyen safhada izleyeceksiniz. Bunun dışında boğum araları uygun kalemler tercih edilmesi gerekiyor. Ne kısa boğuma sahip olan gözlerin olduğu kalemler ne de çok uzun boğuma sahip olan gözlerin olduğu kalemler tercih edilmemeli. Orta boğum aralığındaki uygun kalemler tercih edilmeli. Asmada biz budama yaparken erkek oncaları ortadan kaldırıyorduk, dişi oncaları koyuyorduk. Ama asmayı dikerken veya asmayı kalemden dikmeye çalıştığımız dönemde kalemi erkekten alıyorduk. Asmada aşı yapılacak kalemler veya çelikler dişi oncadan alınacak. Burada asmadan aşı kalemini alırken, keserken ki süreçte ise yapmanız gereken orta kısımdan alacağız. Alt kısımda 3-4 göz bırakacağız. Dişi oncadan orta kısmından kesip alacağız. Asmadan nasıl aşı kalemi alınması gerektiğinden bahsettik. Şimdi de meyve ağaçlarında, yani bu nedir? Elma, armut veya kayısı, bu tarz meyve ağaçlarında kalemleri, bunlarda da 1 yıllık dallardan, sürgünlerden tercih edeceğiz. Meyve veren dalların üzerindeki
süren bir yıllık kalemlerin tercih edilmesi ilerleyen süreçte meyve verimi açısından önemli. Bunun dışında mecbur kalınmadığı müddetçe ağacın ortasından çıkan piç diye hitap ettiğimiz sürgünlerden aşı kalemi almayacağız. Ancak bulunduğunuz bölgede o anda o durumda bir aşı kalemi bulamadınız. Söylediğimiz niteliklere uymayan kalem varsa mecburen orta sürgünlerden çıkan aşı kalemini kullanabilirsiniz. Biz bunlara oburdallar diyoruz arkadaşlar. Yani ağacın orta kısmından süren sürgünler bu oburdallar. Bunlar tercih edilmiyor genel itibariyle. Mecbur kalınmadığı müddetçe de kullanılmıyor. Mecbur kalınırsa mecbur adı üzerinde kullanmak zorundasınız. Bunun dışında meyve ağaçlarında bu gerek işte ceviz olabilir veya diğer meyve ağaçlarında 2 yıllık sürgünlerden yani üzerinde meyve gözü bulunan aşı kalemlerini tercih etmeyeceğiz mümkün olduğu müddetçe. Bunda da aynı kural ve kanun geçerli. 1 yıllık sürgününüz mevcut değil ama 2 yıllık bir sürgün var. O 2 yıllık sürgünü kullanma mecburiyetindesiniz. 2 yıllık sürgünü kullanabilirsiniz mecbur kaldığınızdan dolayı. Bunda da mesela diğerinde olduğu gibi kalemlerdeki gözler iyi gelişmiş olması gerekiyor. Alınacak kalemlerin kalınlığı küçük meyve ağaçlarında aşıda kullanılacaklar için serçe parmağı kalınlığında olabilir. Ancak büyük ağaçlar için ise yüzük parmağı veya orta parmak kalınlıklarında kalemler tercih edilebilir. Kalemler hazırlanırken pişkinleşmemiş, esnek kılınabilen uç kısımları temizlenmesi gerekiyor. Bunun dışında ceviz ağacında kalem alınması, ceviz önemli arkadaşlar. Cevizde hem kalemin alınması hem de cevizin kalemini saklarken muhafaza edilmesi biraz titizlik gerektiriyor. Bunun üzerine ayrı bir duracağız. Kalemler 1 yıllık, bunda da ceviz ağacında da sürgün dallardan alınmalı. Mecbur kalınmadığı müddetçe 2 yıllık sürgünler kullanılmamalı. Ama mecbur kalınırsa 2 yıllık cevizde de sürgünler kullanılır. Boyunlu gözden süren sürgünler genel itibariyle tercih edilmiyor. Genelde düğme gözden süren sürgünler tavsiye ediliyor. Ceviz yetiştiricileri o ağaçların açısından hangi dalların boyunlu gözden, hangi dalların düğme gözden veya nokta gözden alındığını bilirler. Bilemeyenler için yapılması gereken 1 yıllık sürgünlerden aşı kalemlerini almaları, 2 yıllık sürgünden uzak durmaları, 1 yıllık sürgünler aşı kalemi alınacak seviyede değillerse veya pişkinlikte veya boyutta, uzunlukta değillerse 2 yıllık sürgünü alıp aşı kalemi olarak kullanabilirler. Bu mecburiyetten kaynaklı bir kullanım. Alınacak kalemlerin kalınlığı burada da en az yüzük parmağı kalınlığında olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu görmüş olduğumuz bizim ceviz ağacımız. Şimdi şu kısım bizim 2 yıllık. Onu nereden anlıyoruz? Burada bir budama yapmışız şu kısımda. Daha sonra sürmüş. Burada budama daha yapmışız. Burası 2 yıllık. Şu görmüş olduğunuz sürgünümüzde 1 yıllık sürgün. Görmüş olduğunuz gibi bu 1 yıllık sürgün gerek kalınlık açısından, gerekse göz yapısı açısından, gerekse bu uç kısımdaki pişkinliği sağlayamaması açısından, bakın eğiliyor, bak arkadaşlar kırıldı. Sağlayamaması açısından aşı kalemi olmuyor. Biz ne yapacağız? 2 yıllıktan kalemi alabiliyorsak orayı mecbur kaldığımız zaman kullanabileceğiz. Ceviz ağaçları dondan etkilenebilen, don olaylarına karşı hassas ağaçlar olduğu için ceviz ağacının yüzeyini, kabuğunu kestiğinizde biraz bekledikten sonra siyah bir doku oluşuyorsa o ağacın soğuktan etkilendiği anlamına geliyor. Soğuktan etkilenmiş olan ağaçtan aşı kalemini almayı önermiyoruz. Bunun için de ağacın kendini don olaylarından zedelediği veya zarar gördüğü kısımlarını iyileştirebilmesi adına bir 10-15 gün, bilemediniz bir hafta beklemesi gerektiğini, havanın iyi olması ve don olayları geçtikten sonra ağaca su yürümeden önce aşı kalemini alabilirsiniz. Aşı kalemi hemen kullanılacaksa kesim yüzeyi, ağaca taktığımız kısım, burası ince dallarda 6 santim civarında, ceviz gibi kalın aşı kalemlerinde en az 8-10 santim civarında olması gerekiyor. Daha sonrasında 2 göz ya da 3 göz üzerinden %45'lik eğimle kesim yapıp aşı kalemi hemen kullanılacak şekle getiriliyor. Bunun dışında sonra kullanılacaksa, yani aşı kalemi muhafazaya alınacaksa neler yapılması gerekiyor ondan bahsedelim. Muhafaza için kesimi yapmadan önce ilk başta yapmanız gereken bu aşı kalemi olmayacak esneyen
uç kısımları esneme olayı sona ereceğe kadar kısımda keseceğiz. İnce dallardan genel itibariyle aşı kalemi almıyoruz. Aşı kalemimiz bu şekilde kalın ve pişkinleşmiş dallardan olması gerekiyor. Şimdi biz bunu zaten bu kısmı keseceğiz ama kesmeden önce alttan bu aşı kalemini saklayacağımız ve muhafaza edeceğimiz için ilk etapta yapmamız gereken gözlerin sayılarını belirleyip ara boşlukları belirleyip uç kısma doğru kesmek olacak. Burada bu ilk gözümüz aşıyı yapacağımız dönemde su kaybı olacağı düşüncesiyle veya herhangi bir şekilde zarar olduğu mantığıyla şurada görmüş olduğunuz ilk gözümüzü keseceğiz. Daha sonraki süreçte şu kısımda da görmüş olduğunuz şu iki göz doğal olarak iptal olacak. Meyve ağaçlarında en az 5 ya da 6 santimlik burada anaca girecek kısım yer alacak. Ne yaptık? Şuradaki ilk gözümüzü temizledik su kaybından kaynaklı zarar gelmiş diye. Şuradaki iki gözümüzü de meyve ağacına aşı yerimize girecek kısım olarak en az meyve ağaçlarında veya asmada 5-6 santim olarak hesapladık. Daha sonrasında 3 göz üzerinden kalemi sayıyoruz. 1, 2, 3 göz. Bu 3 göz bizim buradaki kesim alanından sonra aşı kalemi üzerinde durması gereken kısım. Bu orta kısımlarda bu baş kısımda yaptığımız olayı yapmamıza gerek yok. Şuradan hemen aşı gözünün üzerinden kestiğimizi düşünün bunu. Aşı gözü üzerinden kestik. Daha sonrasında bir 5 santimlik gene aşı kalemini takacağımız zuyaya girecek kısım. Şu kısım dediğim gibi meyve ağacı anacına kalemin yuvasına girecek kısım. Ondan sonra tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3 göz. 3 gözümüzü saydık. Şuradan kestiğimizi düşünün. Şu anda bu kısımdan şu kısma kadarki olan 2 kalemlik aşı dalımız. Daha sonra şuraya geliyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi burada da aynı işlemi yapacağız. Aşı gözümüzün üzerinden kestik. Diğer kalemi hazırlamak için şurada görmüş olduğunuz 2 göz araya kalemin yuvasına gireceği için buradan gidecek. Ondan sonra 1, 2, 3 göz sayıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada gelmiştik. Şunu kestik dedik. Şuradan şu kadar gene 6 santimlik veya 5 santimlik aşı yuvasına girecek yeri bıraktım. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3 gözlük kalemimiz. Daha sonrasında buraya geldim. Şimdi pişkinliğini ölçüyorum. Bir kalemlik daha pişkinlik olabilecek yer var. Bu 4. kalemimizdi. Şimdi geldim arkadaşlar. Şuradan hesaplama yapıyorum. Şurada 5-6 santimlik gene bir alan var şu kısımda. Şu 2 göz gene aşı yuvasına gireceğe gidecek. Daha sonrasında 1, 2, 3 göz bıraktım. 3 gözden sonrasında şurada bir göz daha bırakıyoruz. Onun sebebini de söyleyeceğim. Şu kısım aşı kalemi olabilecek kalınlıkta değil. Görmüş olduğunuz şekliyle şu gözü de bırakacağız. Hatta şöyle üstünden kestim. Aşıyı yaparken en son kaleme geldiğimizde buradan bunu da tazeleyeceğiz ki burada da zarar görmüş olabilir şu baştaki gibi. O yüzden biz hesaplamayı yaparken bilhassa normal meyve dallarında, ince dallarımızda bu kısımdan bir gözü zaten keseceğimizi ilk kısımda, en son kısımdan birer gözleri zaten keseceğiz. Buralar açık olduğu için zarar görme ihtimali var. O yüzden kaynaklı keseceğiz. Onları hesap ederekten. Şuradan kestikten sonra bir gözü 5-6 santimlik aşı yuvasına girecek yer bırakacağız. Daha sonra sayacağız. 1, 2, 3 göz. Saydık. 5-6 santimlik yer bırakacağız. Aşı kaleminin yuvasına girecek. 1, 2, 3 göz. Bıraktık. Şuraya geldik. 5-6 santimlik yer bırakacağız. Açacağımız, kalem açacağımız ve yuvaya koyacağımız saydık. 1, 2, 3 göz. Buraya geldik. Burada 5-6 santimlik yer bırakacağımız ve kaleme koyacağımız yeri ayarladık. 1, 2, 3 göz. İşte ondan sonraki süreçte şuradan da aynı mantığı düzüp şurada 3 göz bırakıyoruz. Burada bıraktığımız gözde de bir gözü en sondaki aşıyla en baştaki aşıda temizliyoruz arkadaşlar. Yani 4 kalemlik burada aşı kalemimiz hazır oldu. Şimdi bu kaleminizi 4 veya 5 göz üzerinden ayarladınız veya 3 göz üzerinden ayarladınız. Buzdolabına bu kaleminiz sizin bu kadar uzun olduğu zaman buzdolabının sebzeliğine girmiyor. Diyelim ki 3 göz üzerinden ayarlamanız gerekiyor. Bu
Kalemi ayarladınız, kestiniz, ölçtünüz, biçtiniz. Bunu diğer kesmiş olduğumuz aşı kalemlerinde kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Ortalama. Yani şuradan bunu kesersiniz. Hepsinin boyu eşit olmuş olur. Buradan dersiniz ki 4 tane aşı çıkacak. Kılavuz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu cevizde genel itibariyle kalın dalları tercih edeceğiz. Yani bu görmüş olduğunuz böyle çıt kırıldım dallar cevizde aşı olarak kullanılmaz arkadaşlar. Buna önem göstereceğiz. Bu çöp. Bu görmüş olduğunuz bir yıllık sürgünden almış olduğumuz ceviz ağacının aşı kalemi. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir uzamış arkadaşlar. Şimdi burada da dikkat etmeniz gereken aşı kaleminde şu uç kısımlar, görmüş olduğunuz şu uç kısımlar şu şekilde eğdiğinizde bükülüyor, kırılıyorsa, zayıfsa, süngerimsi yapıları varsa buralar aşı kalemi kesinlikle olmaz. Bu kısmı keseceğiz, temizleyeceğiz. Alt kısımdan size anlatacağız. Tutun bakayım şuradan şunu. Şimdi geldik bu kısma kadar. Aşı kalemimizin olduğu kısım yumuşak dokuya sahip pişkinleşmemiz kısım. Bunu şuradan kesiyoruz. Diğer meyve ağaçlarında anlattığım gibi cevizde de gerek uç kısmından şu görmüş olduğunuz uç kısmından gerekse buradaki uç kısmından en az işte 3-4 santimi biz keseceğiz. Ne dedik? Meyve ağaçlarında 5-6 santimlik mesafe aşı yerine aşı yuvasına girecekken bu ceviz ağaçlarında genel itibaren 8 ile 10 santim olaraktan ara mesafe değişiyor. Burada yapılması gereken şu: göz varsa bir gözü keseceğiz veya 2-3 santim, 3-4 santim şu kısımdan ilk aşıya başlamadan baş ve son kısımdan kesiyorduk. Şuradan şunu kestiğimizi düşünün. Şu göze kadarki kısımda, bakın şu göze kadarki kısımdaki şu 8-10 santimlik kısmı birinci aşının aşı yuvasına gireceği yer olarak belirlediniz. Ondan sonra ister 2 göz üzerinden sayın, isterse 3 göz üzerinden sayın. Ona göre kaleminizi oluşturun. Ben şimdi 2 göz üzerinden anlatacağım. 3 göz üzerinden de yapabilirsiniz. Şimdi bu kısmı kestim. Zedelenmeye herhangi bir şeye karşı. Bu 8-10 santimlik kısmı aşı yuvasına girecek yer diye hesap ettim. Ondan sonra 2 göz aşı kaleminde kalacak şekilde bıraktım. Tutmuş olduğum kısımdan şu kısma kadar ki olan yerde sadece bir kalemlik aşımız var. Daha sonra devam ediyoruz. Bir 8-10 santim yer kalacak şekliyle tekrardan hesabımı yaptım. Daha sonraki süreçte 2 göz bıraktım. Etti mi size buradan burası 2 göz üzerinden 2 kalem. 3 göz üzerinden bırakacaksanız buradaki bırakacağınız gözü bir tane fazla bırakacaksınız. Şimdi devam ediyorum. Görmüş olduğunuz şu kısmı kalemin açacağımız yer ve anaca gireceği yer olarak düşündüm. 10 santim. Ondan sonra tekrar saydım. 1-2 göz. Görmüş olduğunuz şu genişliğimiz bizim 3 tane çelik. Yani aşı kalemi alacağımız yer. Geldim mesela en sonda gene aynı mantıkla zedelenme olursa diye ben gene buradan görmüş olduğunuz kısımdan aşı kalemimi 3 kısımdan kesiyorum arkadaşlar. Bakın burada boyunlu gözler sürgün göz şekline gelmiş. Normal itibariyle muhafazaya alırken herhangi bir şekilde boyunlu gözlere müdahale etmiyoruz. Bu boyunlu gözleri genel itibariyle aşıyı yaptığımız zamanda ya da o zaman da kesmeyecekseniz de hafif patlamaya yakınki dönemde boyunlu gözleri kesebilirsiniz. Muhafazaya alırken cevizde tamamen şurada görmüş olduğunuz mesela şu boyunlu gözdür. Şu hemen boyunlu gözün alt kısmında görmüş olduğunuz düğme gözdür. Onun alt kısmında göz ise nokta göz diye geçer. Biz genelde boyunlu gözü cevizde önermiyoruz ama mecbur kalındığında kullanılabilir. Bu boyunlu gözleriniz normalde aşı muhafaza ederken kaleminizin üzerinde yer alacak. Ama burada görmüş olduğunuz gibi boyunlu gözleriniz sürgün göz haline gelmişse, şurada gördüğünüz şekliyle büyümüşse
Bunlar zaten aşı kalemlerini ambalajlarken zorluk çıkartacağı için bunları alabilirsiniz. Ama dediğim gibi normal itibariyle bu örnek olarak kestim arkadaşlar. Muhafaza ederken 3 tane gözünüzün de aşı kaleminizin üzerinde yer alması gerekiyor. Burada boyunlu gözü herhangi bir şekilde kesmiyorsunuz. Daha sonrasında aşıyı yapacağınız dönemde kalemi çıkarttığınızda boyunlu gözü aşıyı yaptıktan sonra veya yapmadan hemen önce kesebilirsiniz. Ya da hiç kesmeyip oradaki gözlerin sağlıklı olup olmadığını, gözler patlamaya yakınki süreçte siz boyunlu gözü kesebilirsiniz. Meyve kalemlerinden farklılığı buradaki 4 santimden kestiğiniz dokunun dışında şu kısımda en az 8 ya da 10 santime yakın cevizdeki aşı kaleminizde açacağınız alanın yer alması gerekiyor. Yani aşı yuvasına girecek yerin bulunması gerekiyor. 3 göz sayarsınız veya 2 göz üzerinden sayabilirsiniz. Ondan sonra da mesela 10 santim 8 santimlik alanı belirleyeceksiniz. Sonrasında 1-2 göz veya 3 göz bırakacaksınız. Daha sonrasında tekrar 8 santimlik 10 santimlik yeri belirleyeceksiniz. Sonrasında gene 1-2-3 göz bırakacaksınız. En son göz diyelim ki bu. Burada da gene bir 5-6 santimlik yer belirleyeceksiniz ki uç kısmı ve baş kısmındaki gibi bu kalemimizi aşıya getireceğinizde takacağınız dönemde ne olacak arkadaşlar? Burayı da tazelemek amacıyla kesip atacağız. Sağlıklı aşı kalemi elde edebilmek için dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedelim kısaca. Aşı kalemini alırken anacın veya bahçenin veya işte ağacın aldığınız meyve dalının sağlıklı olduğunu düşünebilirsiniz veya bilebilirsiniz. Ancak gözünüzle görmediğiniz etkenler burada devreye girmiş olabilir. Çeşitli mantari hastalıklar, bakteriyel veya virüsel hastalıklar olabilir. Yani bilmeniz yetmiyor gözle göremediğinizden kaynaklı. Şimdi diyelim ki siz aşı kalemlerini aldınız. Aşı kalemlerini muhafaza etmek için anlattığımız özelliklerde uç kısımlarını pişkin olmayan böyle esnek olan, tam kurumamış olan, yaş olan veya zayıf olan kısımlarını kırdınız. Aşı kalemlerini akşamdan mesela bir fungisit içerisinde bekletip sabahtan siz bunun muhafazasını veya poşetlemesini ya da gömme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi aşı kalemlerinin muhafazasının nasıl yapılması gerektiğinden bahsedelim. Bir günde ne kadar aşı kalemi kullanacaksanız bunu buzdolabında muhafaza etmeniz gerekiyorsa o kadar aşı kalemini paketleyip ambalajlayıp muhafaza etmeniz gerekiyor veya buzdolabında değil de büyük tesislerde, büyük dolaplarda, soğutucularda kalemi muhafaza ediyorsanız da o aşı kalemlerini oradan alıp aşı yerine götürürken aşı yapacağınız adet üzerinden veya biraz da işte fire verirse diye o gün kullanabileceğiniz düzeyde aşı kalemlerini muhafaza alanından alıp taşımanız gerekiyor. Tabii şimdi öncelikle biz aşı kalemlerinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğinden bahsedelim. Dediğimiz gibi bir günde yapılacak aşı miktarı kadar kalemler bağ şeklinde hazırlanması gerekiyor. Naylon, poşet veya bu çöp poşet olabilir, streç film olabilir. Hava almayacak şekilde kalemlerin sarılması gerekiyor. Paketlenmesi gerekiyor ve artı 4 derecede buzdolabında, buzdolaplarının sebzelik kısımlarında bunları saklayabilirler. Aşı kalemlerinin üzerine etiketlerini yazmanız gerekiyor ki karıştırmayın. Çünkü elmalar kendi arasında cinslere ayrılıyor. Armutlar kendi arasında cinslere ayrılıyor. Cevizler kendi arasında cinslere ayrılıyor. Kısacası hazırlamış olduğunuz bağının veya ambalajın üzerine bir etiketle veya bir asetet kalemle veya herhangi bir kalemle bunun elma olduğunu veya elmanın cinsini yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kalemin muhafazasının nasıl yapıldığından bahsetmiştik. Daha sonrasında işte dediğimiz gibi streç filme sarmış olduğumuz kalemleri buzdolabında saklayabildiğimiz gibi bunları toprağa da gömebiliriz. Nasıl oluyor bu? Bundan bahsedelim. 30 santim veya 40 santime yakın toprağa kazdıktan sonra kalemlerimizi o kazmış olduğumuz yüzeye bırakıp üzerine sert olmayan, yani böyle kese veya taş olmayan, kalemlere zarar vermeyecek şekilde toprağımızı yavaş bir şekilde kapatıyoruz. Tabii kum falan varsa bu daha iyi olur. Kullanacağımız dönemde de bu kalemleri dediğimiz gibi çıkartıp kullanıyoruz arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenmeyi, videolarımızı arkadaşlarınıza tavsiye edip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini, butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim için önemli, sizin için de önemli. Bildirim zilini açtığınız zaman paylaşmış olduğumuz videolar otomatik olaraktan ilk size ulaşacak. Doğada kalmanız dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Elinize emeğinize sağlık. Aşı dönemi yaklaştı. Bunlara dikkat edin. Kendinize iyi bakın.